Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere güzel bir köfte hazırlayacağım. Çanak köfteler olup üzerine patates püresi doldurulacak. Domates sosu üzerine kaşarıyla güzel bir köfte. İçin malzemelerimiz nelermiş hemen. 350 gram kıyma, sevgili seyircilerim yarım ekmek, bir tane soğan, bir tane yumurta, 2 diş sarımsak, bir tutam maydanoz, tuz, karabiber, kimyon seviyorsanız kimyon koyabilirsiniz. İç dolgusuna geldiğimiz zaman burada sevgili seyircilerim 500 gram haşlanmış patatesimiz var. Tuz, karabiber, biraz hafiften zeytinyağı koyup burayı yumuşak sıkılabilir bir hale getireceğim. Sosunda ise zeytinyağı, salça, sosa birazcık hafif bir kimyon koymak istiyorum. Bir çorba kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı biber salçasıyla sos hazırlayacağım sevgili seyircilerim. Kolay, görseli güzel ve lezzetli bir köfte için hazır mısınız? Buyurun başlıyoruz. Öncelikle köftemizde ekmekleri ıslatmamız gerekiyor sevgili seyircilerim. Şöyle tırtıklı bıçaklar var ya, ekmek için bıçaklar. O bıçak ile küçültebilirseniz çok kolay olur. Normal bıçakla kesmek bunu zordur. Normal bıçağınızla keskinliğini bozar. Mutlaka ekmekleri ekmek bıçağıyla keserseniz bıçaklarınızın keskinliği kaybolmamış olur. Bak kırıyorum. Çatlak kırıldı. Hemen buranın üzerine şimdi su vereceğim. Şöyle hatta alanı açayım ki sizler rahat görebilin. Sevgili seyircilerim, bayat ekmek, tazeliği gitmiş olan ekmeği hemen açık alana bırakın. Üzerine bir tülbent ya da peçete bir şey kapatabilirsiniz. Hep açık kalmasın diye söylüyorum. Ondan sonra orada kurusun. Kuruduktan sonra kaldırabilirsiniz sevgili seyircilerim. Şimdi burada çıtır çıtır olan ekmeği hemen şöylece hızlıca ıslattım. Özellikle şu kabuklar en sert olan bölüm. Kabuklar bölümü. Hemen şöyle yer değiştiriyorum. Şimdi burada suyunu sıkıyor ve direkt kıymanın üzerine alıyorum. Orta yağlı köftelik kıyma. Kullanmış olduğum kıyma. Sevgili seyircilerim, dana kıyma. Yani dana etinden çekilmiş. Hatta dana döşten olursa çok lezzetli olur köfteleriniz. Kasabınızdan alırken dana döşten istiyorum, döş bölümünden istiyorum derseniz köfteleriniz müthiş olur. Sevgili seyircilerim, soğanı rendeledik, sarımsağı rendeledik, maydanoz, biraz ekmeğini fazla koydum, bereket olur inşallah diye. Evet, tuz, karabiber, biraz pul biber ekleyeceğim içine. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da pul biberini veriyorum. Ve sevgiyle Bismillahirrahmanirrahim diyor, dalıyoruz sevgili seyirciler. Köftemizi güzelce yoğuruyoruz. Sevgili seyircilerim, güzelce 9'a böldüm köfte harcımızı. Mutlaka biraz yağ sürelim çünkü ekmeği biraz fazla. Ondan dolayı kuru olmasın. Güzel çanakları yaptıktan sonra böyle yağlanmış tepsiye de koydum. Önceden ısıtılmış, şu an 180 derecelik fırına gönderiyorum. Turbofan çalışıyor. Böyle 15 dakika kadar kalacak. Ondan sonra da patatesini koyacağız. Sosunu vereceğiz. Bir daha fırına göndereceğiz. Sevgili seyircilerim, köftelerimiz bakıyorum tam yaklaşık 18 dakika oldu. 2 dakika sonra çıkartacağım. 15 dakika demiştim. 20 dakika yeterli olacak çünkü kontrol ettiğimde sıcak fırında 20 dakika köftemizi pişirirken hemen hızlıca
sosu hazırlıyorum. Burada domates ve biber salçasını 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağında hemen şöyle bir çeviriyorum sevgili seyircilerim. Çevirdikten sonra buraya şöyle tatlı kaşığın ucuyla, çok değil ama hafiften şöyle bir un veriyorum. Kıvamını bağlaması için. Ve üzerine döndürüyorum hemen salça. İsterseniz seviyorsanız defne yaprağı da atabilirsiniz buraya. Bir yeterli gelir. Hemen suyunu veriyorum. Sevgiyle burada 2 bardak su ile hemen sos şöyle hızlıca burada pişerken kaynasın. Hemen biz patatesimize geçelim. Patates miktarımız yarım kilo. Haşlanmış patates. Sevgili seyircilerim, tam soğumuş olmasın. Ilık olursa güzel olur. Çünkü o yapışkanlığı devam eder patatesin. İşi de kolaylaştırmış olur. Kabuğuyla birlikte haşladım. Kabuklarını soydum. Sevgili seyircilerim. Şimdi köftenin içine dolduracağım çünkü. Güzel böyle baharatlarıyla. Sevdiğiniz baharatlardan koyabilirsiniz. Sosa birazcık kimyon ekleyeceğim birazdan. Sevgili seyircilerim. Hemen karabiber. Burada patatese biraz. Ondan sonra hiç beklemeden biraz da üzerine tuzunu koydum. Az bir şey de zeytinyağı vereceğim buraya. Çünkü kuru kalır yoksa. Az bir şey. Tamam. Burası hazırdır. Hemen yoğuruyorum sevgili seyircilerim. Diyet hızıyla bakın. Birazcık zeytinyağı, tuz, karabiberle haşlanmış ve ezilmiş ya da rendelenmiş patates, her ikisi de olur. Hemen şimdi şurada tek kullanımlık patates için şanti torbam var. Böyle şanti torbası olabilir veya buzdolabı poşeti olabilir. Allah ne verdiyse. İmkanınız neye müsait ise böyle dolduruyorsunuz ya da hiçbiri yok bunlardan. B planı her zaman için vardır. Bu durumda kaşık ile birazdan yapacağım işlemi yapabilirsiniz. Ben şimdi hızlıca hemen fırından köftemi getiriyorum. 20. dakika doldu. Fırının kapağını açıyorum. Gel canım sevgiyle. Evet, patatesler şu anda sevgili seyircilerim görüyoruz. Gayet güzel olmuş. Buranın içine şimdi burada toplamda 150 gram kaşar peynirim var. Biraz içlerine kaşar peyniri koyarsak çok lezzetli olur. Üstünde de olacak az bir şey. Bu 150 gramı hem alt ve üstüne paylaştırıyorum böylelikle. Sevgili seyircilerim, şimdi hızlıca bakın. Şöyle patates püresini getiriyorum. Köftelerin üstüne doğru sıkıyorum. Sevgili seyircilerim, şu anda sosumuz hazır. Sosa artı 1 bardak daha su ilave ettim. Normalde önce 2 bardak su koymuştum. Baktım biraz sos kıvamlandı. Ondan dolayı hemen 3'e çıkardım. Bol soslu olsun şöyle. Ekmek banmalık güzel bir köftemiz olsun istedim çünkü. 2,5 bardak da yeterli olacakmış gibi ama bol olsun. Evet, şimdi kimyonunu da koydum 1 çay kaşığı. Ve hemen hiç bekletmeden fırınımız aynı sıcaklığında devam ediyor. 180 derecede. Fırının orta katın 1.6 patates püresi sosla birlikte buluştu. Fırın yolculuğu. İyi yolculuklar canım. Sevgiyle gidiyor. Sonra da burada bir 10 dakika falan 15 dakika kalacak. Bir kaşar peyniri akıyor şöyle kaşar ile birlikte. Sonra da sunum vakti olacak. ...350 gram kıyma ile 9 kişilik köfte çıktı. Patatesli güzel bir köfte tarifimiz sizler için hazırlandı kıymetli seyircilerim. Şimdi fırından alıyorum hemen tepsiyi. Güzel, bol sosuyla birlikte hazırlanmış oldu. Sevgili seyircilerim, köftemizi görüyoruz. Gayet de güzel oldu. Bereket olur inşallah diyelim.
Yiyenlere şifa olsun. Hemen hiç bekletmeden hemen servis tabağına alacağım. Sevgili seyircilerim. Bir kişiye bir tane yeterlidir. Çünkü miktar gayet güzel oldu. Çünkü bir kişiye yetecek kadar oldu. Sevgili seyircilerim. Hemen şöyle 3 tane bir tabağa alacağım. Sadece sosta bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sosta o koymuş olduğum un miktarı biraz fazla geldi. Siz sadece bir çay kaşığı un koyun. 3 bardak suya. Çünkü fırında kaynama sürecinde sosta bir koyulaşma meydana geldi. Sevgili seyircilerim bakın şöyle, hatta şuralara doğru dökeyim. Gayet yoğun, kıvamlı. İstiyorsanız böyle kıvamlı da olabilir. İstiyorsanız sevgili seyircilerim biraz suyla da açılabilir kıvamı. Evet, köftemiz şu anda servise hazırdır. Gayet güzel. Vermiş olduğumuz ölçüyle 9 porsiyon çıkarılmış oldu sevgili seyircilerim. Herkesin evine Rabbim bolluk, bereket, huzur versin inşallah sevgili seyircilerim. Sizler için dua ediyor ve dua bekliyorum. Efendim birbirinden güzel lezzetler hazırlamaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup bana destek olan dostlarıma teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna basıp dostlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgili seyircilerim. Evet efendim, yeni lezzetlerde, yeni tariflerimizde buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık efendim.